Multimilyoner bir iş adamı olan Elliot Morris, paranın her şeyi satın alabileceğine inanıyordu. Bir alışveriş merkezi yapmak için fakir bir yaşlı adamın evini yıktı. Daha sonra yıkım kalıntılarını ziyaret ettiğinde yerde molozların arasında çocukluk fotoğrafını buldu ve neredeyse kalbi duracaktı. Elliot Morris, iş arkadaşları arasında istediğini elde etmek için her şeyi yapan biri olarak tanınıyordu. Uzun bir zaman annesiyle İngiltere'de yaşadıktan sonra Amerika'ya geri dönmüştü. Toplantılar sırasında genç çalışanlarına yüksek ve net bir sesle başarısının sırrını anlatır, hedeflerine her zaman rakiplerinden önce ulaşmak için çok çalıştığını söylerdi. Konuşmasını çoğunlukla bazıları ağlarken diğerlerinin banka hesabı doludur diyerek bitirirdi. Elliot, genç bir iş adamı olmasına rağmen çok hırslıydı. Harvard Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olur olmaz kariyerine finans piyasalarında başladı. Emlak skandalı ve 2008 borsa çöküşü sırasında çok para kazandı. O zamandan beri Elliot, zor durumdaki insanlardan ev ve diğer mülklerini satın alıyordu. İflasın eşiğinde olanları yüksek faizle borçlandırır, ardından ellerinde ne varsa alırdı. Başka bir çaresi kalmayan satıcılar sayesinde onun imparatorluğu ve para arzusu büyüdü. Elliot, Florida'ya taşınır taşınmaz en iddialı projesini düşünmeye başladı. Üst düzey bir alışveriş merkezi inşa etmek istiyordu. Bilgisayarda tüm proje tamamlandı. Ancak ilk inşaat aşamasına başlamadan önce mükemmel yeri bulması gerekiyordu. Araştırma sırasında proje için ideal görünen büyük bir araziye rastladı. Ama bir sorun vardı. Arazinin sahibi Joe Brook adında yaşlı bir adamdı ve uzun yıllardır orada inşa ettiği bir evde yaşıyordu. Joe, ödenmesi gereken çok miktarda borcu olan basit bir emekliydi. Genç milyoner bunu öğrendiğinde gözleri parladı. Yaşlı adamın evinin bulunduğu bölge tam hayalindeki gibiydi ve orayı almaya kararlıydı. Çocukluğunun geçtiği mahalleye zengin bir milyoner olarak geri dönmek ve herkese kendinden söz ettirmek istiyordu. Zor geçen çocukluğunun anıları hala canlıydı. Birkaç yıl önce kaybettiği annesine bir gün zengin olacağım ve ailemizin adını onurlandıracağım diye söz vermişti. Böylece Elliot, zavallı adamın evini satın almak için onun borçlarını devralarak evi yıkmaya karar verdi. Başlangıçta kendisine iyilik yapıldığını zanneden Joe Brook, borç yapılandırması karşılığı imzaladığı belgelerde evini teminat olarak göstermişti. Ama bunun rutin bir detay olduğunu sanıyordu. Yüksek faiz nedeniyle ödemelerinde aksama olması kaçınılmazdı ve bu gerçekleştiğinde Elliot hiç vakit kaybetmeden evi elinden almasına olanak veren maddeyi kullandı. Yaşlı Joe duruma itiraz etmeye çalıştı ama her şey yasal görünüyordu. Yıkımı durdurması ve kendisine biraz zaman tanıması için Elliot'a ulaşmaya çalışsa da bunu başaramadı. Sonunda bir mektupla ona durumu anlatmaya çalıştı. Arazinin kaybettiği eşinin ailesinden kendilerine miras kaldığını, o evi birlikte inşa ettiklerini ve oranın ileride yetimhane olacağı konusunda karısına söz verdiğini yazdı. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda karısı hastalanmış ve tedavi masrafları yüzünden büyük bir borcun altına girmişlerdi. Ardından da karısını kaybetmişti. Elliot Morris, pragmatik ve acımasız bir iş adamıydı. Ona 2 hafta süre verdiğini, ardından buldozerlerle kapısında olacağını bildirdi. Günler geçtikçe ihtiyacı onun çaresizliği arttı. Başka ne yapabileceğini bilmiyordu. Alışveriş merkezi projesini iptal ettirmek için çevrede oturanlardan destek bekledi. Ama mülklerinin değerinin artacağını düşündükleri için herkesin bu işi desteklediğini öğrendi. Yine de yazdığı mektubun sonunda zengin iş adamını etkileyeceğini umuyor, mucizevi bir şekilde kararını değiştireceğini düşünüyordu. Bu yüzden eşyalarını bile toplamadı, hazırlık yapmadı. Ancak o farkına bile varmadan yıkım günü gelip çatmıştı. Joe o gün erken uyandı ve sanki dışarıda bir savaş çıkacakmış gibi pencereden baktı. Elliot'ın ekibi yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. İş makineleri, buldozerler ve üniformalı çok sayıda işçi dışarıdaydı. Yaşlı Joe, Elliot ve adamlarına durmaları için yalvardı ama onlara engel olamadı. Polis tarafından evden uzaklaştırılırken Elliot ona bir çek verdi. "Sana eşyalarını toplamanı söylemiştim. Bu artık benim sorunum değil," dedi. Gitmeden önce Joe, Elliot'a gözlerinde yaşlarla baktı ve "Genç adam, çok değiştin. Para seni kör etti ve ruhunu yok etti. Ama sen parayla her şeyi satın alamazsın," dedi.
O anlarda iş makinelerinin en güzel yıllarını yaşadığı evi yıkmaya başladığını gördü. Elliot, adamın dediklerine bir anlam veremese de evin her bir parçası yere düştüğünde annesine verdiği sözü tutacağını düşünerek mutlu oluyordu. Çalışanlara yıkım bitince geri döneceğini söyleyerek oradan uzaklaştı. Saatler sonra geri geldiğinde ev harabeye dönmüştü. Elliot biraz gezindikten sonra oradan ayrılmaya hazırlanırken yerde bir çerçeve gördü. Yakından bakmak için eğildiğinde şok olacaktı. Fotoğraftaki annesiydi. Kucağında küçük bir bebek vardı. "Bu benim," dedi. Ama annesiyle birlikte çekilen fotoğrafının o evde ne işi olduğunu bir türlü anlayamadı. Avukatını aradı ve adamın nerede olduğunu bulmasını istedi. Joe, merkezdeki otelde kalıyordu. Elliot o kadar heyecanlıydı ki şoförünü geride bırakarak arabasına bindi ve olanca hızıyla otele doğru yola çıktı. Odaya geldiğinde kapıyı yumruklamaya başlamıştı. Onu karşısında gören yaşlı adam şaşkındı. "Benden hala ne istiyorsun?" diye sordu. Elliot, Joe'ya evin enkazında bulduğu fotoğrafı gösterdi. "Annemin fotoğrafının sende ne işi var?" diye sordu. Çok gergindi. Babasını hiç tanımayan Elliot'ın onun hakkında tek bildiği çok küçükken ölmüş olduğuydu. Bu yüzden Joe'nun söyleyecekleri onun için çok önemliydi. Joe onu içeri alıp olanları anlatmaya başladı. 30 yıl önce karısı Claire alışveriş için evden çıktığında parktaki bir bankta tek başına oturup ağlayan bir kadın görmüştü. Yanına gidip yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğunda genç kadın gözyaşları içinde ona içini dökmüş, hamile olduğunu ve buna tepki gösteren erkek arkadaşının onu terk ettiğini söylemişti. Üstelik durumu kabullenmeyen ailesiyle de arası açılmış, sokakta kalmıştı. Claire, bu genç kadın için çok üzülerek onu evlerine getirmişti. Eşi Joe ile birlikte hiç sahip olamadıkları kızlarıymış gibi 5 yılı aşkın bir süre ona sahip çıkmışlardı. Tüm birikimlerini onun üniversiteye gidip kendine yeni bir hayat kurması için harcamışlar, o okuldayken Elliot'a onlar bakmışlardı. "Annen başarılı bir iş kadını oldu ama ne Claire'i ne de beni asla unutmadı. Her zaman mektuplar yazdı ve karımın cenazesine katıldı. O öldüğünde ise cenazede ben de vardım," dedi. "Senin zengin ve başarılı bir iş adamı olduğunu gördüğümde çok gururlandım. Ama senden para istediğimi sanmaman için yanına gelmedim," diye konuştu. Bu noktada Elliot'ın gözleri çoktan yaşlarla dolmuştu ve kalbi az önce yıkılmasını emrettiği ev kadar kırılmıştı. Zihni hemen anılarla dolmaya başladı. Küçükken kendisiyle ilgilenen yaşlı çifti ve annesinin dediklerini hatırladı. Ona tüm başarılarının ardında kendisine sahip çıkan fedakar bir çift olduğunu söylemişti. Elliot, ihtiyar Joe'nun önünde diz çöktü ve suçluluk duygusuyla af diledi. "Hatamı düzelteceğim, bunun için sana yemin ederim," dedi. Ertesi gün araziye birlikte gittiler. Bir süre sonra da molozların olduğu yerde yeni bir ev inşaatı başladı. Eskisinden çok daha büyük ve bir yetimhane olabilecek özellikte yeni bir konut inşa ettiler. Elliot yaşlı adama, "Burası senin evin ve kaybettiğin eşinin hayalindeki yetimhane olacak," dedi. Joe, Elliot'ı affettiğini, sahip olduğu her şey için mutlu olduğunu söyledi. "Annenin geçmiş hikayelerini öğrenmek istiyorsan bu yaşlı adamı her zaman ziyaret edebilirsin," dedi. Joe, yeni evine yenilenmiş bir kalple döndü ve orada mütevazı bir hayat yaşadı. Elliot'a da ilham vermişti. Ona paradan çok daha değerli şeyler olduğunu gösterdi. Elliot, oldukça başarılı bir iş adamı olmaya devam etti. Ama kazancının çoğunu annesi kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmek için kullanmaya başladı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.